Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin en sıra dışı maçlarından biri. Futbolcular sahaya adımını dahi atmadan tarihe geçen bir maç. Ki bana kalırsa bu final maçının bundan sonra Türkiye sınırları içinde olsa bile oynanmaması gerekli. Peki neden? Ben ne düşündüğümü, kendi önerilerimi video sonunda açıklayacağım. Ama önce olayı ele alalım. Her şey nasıl başladı? Sadece bir Süper Kupa maçı olmayan, modern Türkiye'nin 100. yılının organizasyonlarından birisi olacak olan bu maç için neden Arabistan tercihi yapıldı? Bakalım, anlayalım. Bu hafta bir marka hikayesiyle değil, iki büyük markanın başından geçen ve tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir olayla karşınızdayım. İlk olarak girişte de belirttiğim gibi süreci inceleyelim. Gazete Oksijen'de süreci kronolojik olarak ele alan bir içerik var. Genel süreç önemli tarihlere göre kısa ve öz şekilde gayet güzel açıklanmış. Ben de ağırlıklı olarak oradan istifade ederek sizlere süreci anlatacağım. İlk olarak 24 Temmuz'a gidiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin sezonun devre arasında oynanması kararını alıyor. Gerekçesi de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yoğun bir takvimi olması. Bir hafta sonra 31 Temmuz'da Galatasaray'ın Sokar'la sponsorluk anlaşması imza töreninde Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanma ihtimali Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e soruluyor. Dursun Özbek kararı federasyonun vereceğini söylüyor ve diyor ki Süper Kupa'nın Azerbaycan'da oynanması çok iyi olur. Bir Galatasaraylı olarak Azerbaycan'a gittiğimiz zaman gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'den farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur. Fakat 8 Eylül'de Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Suudi Arabistan'la görüşüldüğünü söylüyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'yla Sidney'de görüşme yapıldığını, teklifin sunulduğunu, bununla birlikte henüz net bir sonucun olmadığını söylüyor. 26 Eylül'de ise finalin 30 Aralık'ta oynanacağı belirtiliyor. Bu kez Suudi Arabistan'ın yanı sıra Abu Dhabi'de gündemde. Ayrıca Mehmet Büyükekşi iki takımın da bu alternatiflere sıcak baktığını söylüyor. 14 Ekim'de ise A Milli Futbol takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan maçı için gittiği Osijek'te basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenliyor Mehmet Büyükekşi. Burada konuşulan konulardan birisi de Süper Kupa finali oluyor. O dönem Suudi Arabistan'da oynanması hala henüz net değil. Fakat en muhtemel senaryo orada oynanması. Büyükekşi bu kez şu açıklamaları yapıyor. Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan'la görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil, imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollarla 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na da aday oldu. %90'da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupayı Almanya'da yapmak istedik. Almanya güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum. Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan gelin bizde yapın diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupayı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak. Mehmet Büyükekşi bu sözlerine ilave olarak şunları da söylüyor. Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok. Ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız? Onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan'la anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna? Bazı kesimlerde Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan'la anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık, şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun hem Süper Lig'in imajı hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz. İşte bu açıklamalardan bir hafta sonra 20 Ekim'de finalin yeri ve tarihi netleşiyor. Finalin 30 Aralık'ta Riyad'daki El Oval Park'ta oynanacağı açıklanıyor. 3 Kasım'a geldiğimizde maçın tarihi bir gün öne alınıyor ve 29 Aralık 2023 olarak güncelleniyor. Fakat 5 Kasım'da Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu finalin Atatürk Olimpiyat Stadı veya Samsun 19 Mayıs stadında oynanmasına yönelik tavsiye kararı alıyor.
Ertesi günse Galatasaray Divan Kurulu oy birliğiyle bir karar metni yayınlıyor ve diyor ki 100 yılın kupasının 100. yıl Cumhuriyet Kupası olarak ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz. 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Türkiye Ekonomik Forumu'nda yer alan panelde Mehmet Büyükekşi şunu söylüyor. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili. Bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan'la Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor. Yani Büyükekşi'nin açıklamalarından gördüğümüz şu, federasyon hala ısrarlı, hatta bu olayın çapını daha da büyütmek istiyor. Ancak 17 Kasım'da Galatasaray bu kez de federasyona başvuruyor ve maçın Türkiye'de oynanmasını talep ediyor. Bir hafta sonra 23 Kasım'da federasyondan genele hitap eden bir açıklama geliyor. O açıklamada şu şekilde. Futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan El Avval Park Stadyumunda oynanacaktır. Konuyla ilgili olarak federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklama itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz. Şimdi burada benim anlamlandıramadığım şöyle bir nokta var. Mehmet Büyükekşi'nin daha önceki açıklamalarına baktığımızda kulüplerden de destek gördüklerini söylüyor. Ancak ilerleyen süreçte kulüpler tam tersi yönde beyanlarda bulunmaya başlıyor. Haliyle son günlerde yaşadığımız olaylara henüz hiç gelmeden önce neden bir anda kulüpler tarafında böyle bir bakış açısı değişikliği oluyor? Ya da kulüpler başından beri aslında destek vermiyor muydu? Mehmet Büyükekşi'nin beyanları o zaman doğru değil miydi? Eğer Büyükekşi'nin kulüpler hakkındaki destek beyanı doğru değilse, kulüpler bunu desteklemiyorsa o zaman daha önceden bu beyanın doğru olmadığına yönelik kulüpler açıklama yapmış mıydı? Bunlar ortadaki soru işaretleri. Yani öncelikle kendi içimizde kulüpler ve federasyon olarak her şeyi netleştirmeden bu olayın uluslararası bir boyut kazanması zaten mantıksız bir durum oluyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım ve son gelişmelere dönelim. Kriz anlarına bakalım. Maçtan bir gün önce 28 Aralık'ta maçta İstiklal Marşı'nın okunması, takımların yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türk'üm diyen pankartlarla sahaya çıkması, ısınma sırasında futbolcuların üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtlerin yer alması gibi konularda izin verilmediği iddiaları gündeme geliyor. Takımların da bu engellemeler olduğu takdirde sahaya çıkmayacaklarını federasyona ilettiği basına düşüyor. 29 Aralık'ta Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan diyor ki İstiklal Marşı'na izin verilmiyor. Galatasaray bunun için kimseden izin almaz. Eğer müsaade edilmezse Galatasaray olarak biz sahaya çıkmıyoruz. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği iddialarını yalanlıyor. Fakat açıklamasında pankart ve tişörtlere ilişkin herhangi bir beyanda bulunmuyor. Federasyon ise şunu söylüyor. Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda 100. yıl kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımızda başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz. Gördüğünüz gibi bu açıklamada da pankart ve tişörtlerle alakalı bir detay yok. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Bu iki başlığa yönelik kriz var ve devam ediyor gibi görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı kriz toplantısı 29 Aralık'ta gerçekleştiriliyor ve federasyon yetkilileri toplantıya göre planlanan şartlarla maçın oynanacağını basına iletiyor. Bununla birlikte pankartlara ve Atatürk tişörtlerine önceden kesinleştirilen akışta yer almadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan görevlileri tarafından onay verilmediği belirtiliyor. Hatta TRT Spor muhabiri canlı yayındayken Suudi Arabistan polisinin oyuncular sahaya tişört ve pankartla çıkmasın diye soyunma odası koridorlarında beklediğini ifade ediyor. Odaya girip yurtta sulh, cihanda sulh pankartına el koyulduğu da basında yer alıyor. Bildiğimiz gibi belirsizlik devam ettiği için futbolcular otellerinden çıkmıyor, stadyuma gitmiyor ve gecenin sonunda maçın oynanmayacağını görüyoruz. Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe hesaplarından bir paylaşım yapıyor. Fakat yapılan paylaşımda bazı şeylerin üstünü örter gibi aksaklık vurgusu yapılması ve organizasyona yönelik olarak karşı tarafa teşekküre yer verilmesi pek çok kişinin tepkisini çekiyor. Peki organizasyonu yapan oluşum ne diyor? Suudi Arabistan tarafında organizasyonu yürüten oluşum Riyadh Season. Yaptığı açıklamada ilk vurguladığı nokta Türkiye ile spor dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kardeşçe yakın ilişkilere sahip oldukları.
Ardından maçın oynanması konusundaki açıklamasını yapıyor. Uluslararası futbol kurallarına ve yönetmeliklere göre sporun sloganlardan yani politik söylemlerden uzak olması gerektiğini ve bunun Türkiye Futbol Federasyonu'yla daha önceden özellikle konuşulduğunu belirtiyor. Türkiye bayraklarına ve milli marşa izin verildiğini söylüyor. Mutabakat sağlanmasına karşın iki takımın maça çıkmadığını belirtiyor. Buradaki mutabakattan kasıtları muhtemelen daha önceden federasyonla aralarında konuştukları kurallar çerçevesinde oluşan mutabakat. Evet, durum ana hatlarıyla bu şekilde. Ben şöyle düşünüyorum. Bu etkinlik sıradan bir Süper Kupa finali değildi. Cumhuriyet'in ve federasyonun 100. yılıyla da ilişkilendirilen bir organizasyondu. Böyle bir organizasyonda ülkenin kurucusunun sözleriyle veya resmiyle anılması gayet olağan bir durum. Ki çıkıp Atatürk'ün gençte hitabesi ya da nutuktan bir kesit okunmuyor orada. Atatürk'ün bir videosu oynatılmıyor. Karşı taraf resme ve söze, sessiz unsurlara karşı çıkıyor. Şimdi ben kuralları önemseyen birisiyim. Karşı tarafın kurallara riayet edilmesi gerektiği için böyle davrandığını düşünelim. Ki açıklamalarında buna vurgu vardı. Normalde ortada gerçekten politik bir söylem olsa yaklaşımlarını anlayabilirim. Fakat burada anılan isim şu anda hayatta olan bir isim değil. Yaşadığı dönemde de düşmanlarına dahi saygı göstermiş olan ve objektif değerlendirme yapabilen insanlar tarafından saygı duyulan, dünya çapında bir lider olduğu kabul edilmiş bir isim. Yani biz böyle bir ismin resmine ve sözlerine yer veriyoruz. Orada çıkıp Hitler propagandası yapmıyoruz. Bununla birlikte tabii ki söz de çok kuvvetli bir şeydir. O yüzden pankarttaki mesajlar da önemli. Ne mutlu Türk'üm diyen ifadesini kendi bakış açılarına göre ötekileştirici, ırka dayalı bir söylem olarak algılamış olabilirler. O nedenle onu bir kenara koyuyorum. Fakat yurtta sulh, dünyada sulh gibi evrensel boyutu olan bir ifadeye karşı çıkılması, izin verilmemesi, barışı savunan bir söylemin önüne geçilmesi mantıklı gelmiyor. Yani böyle bir söyleme ve üzerine baskı olan tişörtlere ben kurala bağlı kalıyorum, anlaşmayı uyguluyorum diyerek izin vermemek ilginç bir durum. Eğer o kuralları kendi aranızdaki mutabakatı yaparken bu kadar her şeyi açık yazdıysanız, Atatürk'ün sözlerine, görseline yer verilmeyecek dediyseniz Arabistan tarafı olarak zaten bu kurala uymak, uymamak olmuyor. Bu Atatürk düşmanlığı oluyor. Fakat kurallar genel kurallarsa, sadece politikaya sahada yer yok minvalindeyse, benimsediğiniz yaklaşım buysa, o zaman söylediğim gibi ortada zaten bir politika veya siyasi söylem olmadığı için bu durumun bir sorun haline gelmemesi gerekiyor. Hadi diyelim ki kurallara inanılmaz derecede bağlılar. Hiçbir esneklik yapamıyorlar. Bu söylediğimiz şeyi bile düşünmek istemiyorlar. O halde zaten Türkiye Futbol Federasyonu her şeyi en ince ayrıntısına kadar kaleme aldıran taraf olmalıydı. Kağıda dökmek, anlaşmaya eklemek istediği detayları da karşı tarafın kabul etmemesi durumunda bu noktalara hiç gelmeden o masadan kalkmalıydı. Ve tekrar altını çiziyorum, yani bizim kulüplerimizle federasyonun kendi arasında bile artık organizasyon yaklaşmışken, birkaç ay öncesinden bahsediyorum, bu belirsizliğin devam etmesi de ayrıca bir problem. Yani orada hata kimde bilmiyorum ama bir anlaşmaya varılmadan bu şekilde ilerlenmesi başlı başına bir sorun yine. Bu arada maçın Arabistan'da oynanmasını Ali Koç'un istediği gibi iddialar da var. Ancak federasyon bunu kendi açıklamasıyla yalanlamıştı. Gelelim bundan sonrasına. Bence bu maç artık kesinlikle oynanmamalı. Kendi sınırlarımız içinde dahi olsa dediğim gibi. Skor olarak bir kazananın, kaybedenin olacağı bir maç bizlere ekstra hiçbir şey katmayacak, kazandırmayacak. Bu kupa fiziki olarak ikiye bölünmeli ve iki kulübün müzesine de bir parçası gitmeli. Tarihte örnekleri olan bir durum bu durum. 100. yıl içinde iki takımın kadrolarının birbiriyle karıştırıldığı bir dostluk maçı yapılabilir ve o maçta İstiklal Marşımızda, bayrağımızda, Atatürk'ün sözleri de stadyumun her yerinde dalgalandırılabilir. Krizi fırsata çevirmek, şerden hayır çıkarmak işte böyle mümkün olabilir. Son söz. Marka olmak, para neredeyse oraya gitmek değildir. Marka olmak, olmazsa olmazlarınızın olması demektir. Türkiye futbolunun iki büyük markası 29 Aralık 2023'te topraklarından uzak bir noktada bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi Atatürk demiş, para için değerini hiçe saymamış, gerçek anlamda marka olma yolunda adım atabilmiştir. Bir söz de Suudi Arabistan'a. Teşekkürler Suudi Arabistan, bize tekrar birlik olmayı hatırlattığın için.